Merhabalar, bugünkü videomuzda efsaneleşmiş animelerden biri olan Death Note'u detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Konusundan karakterlerine, atmosferinden müziklerine kadar her yönünü ele alarak sizlere bu unutulmaz seriyi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlerle birlikte efsanevi animelerden biri olan Death Note'u detaylı şekilde inceleyeceğiz. Videoda önce animenin konusuna göz atacağız. Ardından spoilerlı analiz kısmına geçip olayların derinliklerini konuşacağız. Sonrasında karakterleri tek tek ele alacağız. Animasyon ve ses kalitesine bakacağız. Ve en sonunda da izlenir mi sorusunun cevabını vereceğim. Hazırsanız gelin Death Note'un karanlık ve zeka dolu dünyasına birlikte adım atalım. Anime dünyasında bazı yapımlar vardır ki sadece bir hikaye anlatmaz. İzleyicinin düşünce yapısını, adalet kavramını ve insan doğasına bakış açısını tamamen değiştirir. Death Note da tam olarak bu yapımlardan biri. Tsugumi Ohba'nın kaleminden çıkan ve Takeshi Obata'nın muhteşem çizimleriyle hayat bulan bu seri 2006 yılında Madhouse tarafından animeye uyarlandığında adeta bir fenomen haline geldi. Bugün sizlerle gelmiş geçmiş en ikonik animelerden biri olan Death Note'u derinlemesine inceleyeceğiz. Bu videoda önce hikayenin temel konusundan bahsedeceğiz. Ardından spoilerlı kısımda olay örgüsünü analiz edeceğiz. Sonrasında karakterleri, özellikle Light ve Lee'in psikolojik derinliklerini ele alacağız. Bununla birlikte seslendirme, müzik ve animasyon kalitesine de değinerek sonunda Death Note gerçekten izlenir mi sorusuna cevap vereceğiz. Death Note'un sadece bir kedi fare hikayesi olmadığını, aslında çok daha büyük bir ideolojik çatışmayı anlattığını konuşacağız. Hazırsanız gelin bu efsane serinin karanlık dünyasına birlikte adım atalım. Bir gün gökyüzünden düşen sıradan bir defter, tüm dünyayı değiştirecek olayların başlangıcı olur. Bu defterin adı Death Note'tur. Basit bir kuralı vardır. Üzerine ismi yazılan kişi ölecektir. Defteri bulan kişi ise Light Yagami adında zekasıyla parlayan bir lise öğrencisidir. Dünyanın yozlaşmış düzeninden nefret eden Light, bu defteri bir araç olarak görür ve suçluları ortadan kaldırmaya karar verir. Amacı, suçun olmadığı yeni bir dünya yaratmaktır. Ancak işler düşündüğü kadar basit değildir. İnsanları öldüren bu gizemli güç kısa sürede tüm dünyanın dikkatini çeker ve karşısına zekasıyla Light kadar tehlikeli bir isim çıkar. LA Light ve Lei arasında başlayan bu akıl oyunları sadece bir mücadele değil, aynı zamanda bir ideolojiler savaşıdır. Adaletin gerçek anlamı nedir? Kim haklıdır? Kim suçlu? İşte Death Note izleyiciyi bu sorularla baş başa bırakır. Buradan sonrası spoiler içeriyor. Eğer Death Note'u izlememişseniz bu noktadan sonra duyacağınız her şey hikayenin kritik detaylarını açığa çıkaracak. O yüzden izlemeye devam etmeden önce hazır olduğunuzdan emin olun. Death Note'un en güçlü yanı sadece bir deftere isim yazma fikriyle sınırlı kalmaması. Light'ın karakter dönüşümü bu noktada devreye giriyor. Başlangıçta suçluları ortadan kaldırmak isteyen idealist bir genç olarak gördüğümüz Light, zamanla gücün etkisiyle adeta bir tanrı kompleksine kapılıyor. Kendi adalet anlayışını dünyanın mutlak yasası haline getirmeye çalışıyor. Karşısında ise El var. El, klasik bir dedektiften çok farklı, zekasını ve sıra dışı yöntemlerini kullanarak Light'ın karşısına çıkıyor. İkili arasındaki kedi-fare oyunu animenin en ikonik noktası. İlk başlarda birbirlerini sadece teorilerle alt etmeye çalışırken zamanla planlar daha tehlikeli ve daha zekice hale geliyor. Light'ın bir noktada kendi ismini korumak için masum insanları bile harcamaya başlaması, onun karakterindeki karanlık yönü net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle Naomi Misora'nın ölümü, Light'ın artık durdurulamaz bir yola girdiğinin göstergesi. Lin ölümü ise serinin kırılma noktası. Hikaye burada tamamen değişiyor. Light, kısa süreliğine amacına ulaşmış gibi görünse de Near ve Mello'nun sahneye çıkmasıyla oyun yeniden başlıyor. Finalde Light'ın yenilgi anı ise aslında tüm bu yolculuğun trajik bir sonucu. Kendi zekasına fazla güvenen Light, en sonunda kendi planlarının kurbanı oluyor. Death Note'un en ikonik karakterlerinden biri olan Light Yagami, zekası ve karizmasıyla ön plana çıkıyor. Başlangıçta adalet duygusuyla hareket eden biri gibi görünse de zamanla gücün onu nasıl yozlaştırdığını izliyoruz. Light, adeta bir tanrı kompleksiyle hareket eden bir anti kahramana dönüşüyor. Diğer tarafta L var. Anime tarihinin en zeki ve en ilginç dedektiflerinden biri olan El,
duruşu, konuşma tarzı ve davranışlarıyla sıradan bir karakter değil. Onun zekası, Light'ın zekasıyla çatışarak hikayeyi daha da sürükleyici hale getiriyor. Light ve Lei arasındaki mücadele, animeyi asıl özel kılan unsur. İki dahi arasında geçen bu satranç oyunu her bölümde yeni bir hamleyle daha da gerilimi artırıyor. İkilinin arasındaki psikolojik savaş, Death Note'un bel kemiğini oluşturuyor. Hikayeye daha sonra dahil olan Misa Amane olaylara farklı bir boyut katıyor. Misa, Light'a olan takıntılı sevgisiyle bazen işleri kolaylaştırsa da çoğu zaman Light için büyük bir risk unsuru haline geliyor. Bu da gerilimi daha da artırıyor. Son olarak Ryuk'tan bahsetmemek olmaz. O, bu hikayenin kaosun tohumlarını atan varlığı. Death Note'u dünyaya bırakarak bütün bu olayların başlamasına sebep oluyor. Ama ilginç olan hiçbir zaman Light'ın yanında gerçekten bir müttefik olmuyor. O sadece izleyen, eğlenen bir varlık. Death Note'un ses ve animasyon kalitesi çıktığı döneme göre oldukça başarılı. Öncelikle müzikler seriye karanlık ve gerilim dolu bir hava katıyor. Özellikle sahnelerin kritik anlarında giren o epik orkestral parçalar izleyiciyi resmen ekranın içine çekiyor. Açılış ve kapanış müzikleri de oldukça ikonik. Özellikle ilk açılış olan The World hala hafızalarda yer eden bir parça. Seslendirme performansları ise kesinlikle övgüyü hak ediyor. Light Yagami'nin yavaş yavaş deliliğe sürüklenişini ses tonundaki değişimlerden hissedebiliyorsunuz. Len'in sakin ama derin tonlaması karakterin zekasını ve tuhaflığını çok iyi yansıtıyor. Ayrıca Ryuk'un eğlenceli ama ürkütücü sesi karakterin kaotik doğasına mükemmel uyum sağlıyor. Animasyon tarafına baktığımızda 2006 yılı için oldukça iyi bir iş çıkarıldığını söyleyebiliriz. Karakter tasarımları detaylı, özellikle yüz ifadeleri çok başarılı bir şekilde verilmiş. Light'ın şeytani gülüşleri, Lei'nin tuhaf oturuşu ve bakışları animasyonla mükemmel yansıtılmış. Fakat aksiyon sahneleri açısından çok fazla çeşitlilik olmadığını da belirtmek lazım. Çünkü seri daha çok psikolojik bir savaş üzerine kurulu, bu yüzden bazı izleyiciler için görsellik zaman zaman durağan gelebilir. Renk paleti konusunda ise karanlık ve ciddi tonlar ağırlıkta. Bu da hikayenin atmosferine oldukça uyuyor. Ancak bazı sahnelerde arka plan çizimlerinin fazla sade olduğu dikkat çekiyor. Bu da zaman zaman görsel anlamda eksiklik hissi yaratabiliyor. Genel olarak Death Note'un ses ve animasyon kalitesi dönemine göre çok iyi, hatta müzikleriyle efsaneleşmiş bir yapım. Fakat animasyon tarafında zaman zaman durağanlık ve arka plan detaylarının yetersizliği, serinin nadir eksilerinden biri. Death Note, anime dünyasında klasikleşmiş bir yapım olarak haklı bir üne sahip. Zekice yazılmış bir hikaye, karmaşık karakterler ve izleyiciyi sürekli diken üstünde tutan bir senaryo sunuyor. Eğer entrika, akıl oyunları ve psikolojik gerilim türlerini seviyorsanız, bu anime kesinlikle tam size göre. Ancak tamamen kusursuz olduğunu söylemek doğru olmaz. Özellikle serinin ikinci yarısı birçok izleyici için tartışmalı bir noktadır. Lei'in ölümünden sonra hikayenin temposu bir miktar düşüyor ve Near ile Mello'nun dahil olduğu bölüm bazıları için Lei kadar etkileyici değil. Bu nedenle ilk yarıda başlayan yüksek beklenti ilerleyen bölümlerde biraz sönükleşebiliyor. Bununla birlikte Death Note'un sunduğu felsefi sorular ve ahlaki ikilemler onu hala anime tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri yapıyor. Adalet nedir sorusu üzerinden inşa edilen bu hikaye, izleyiciyi taraf seçmeye zorlayan nadir eserlerden biri. Animede aksiyon sahneleri çok fazla yok, daha çok diyalog ve stratejik hamleler üzerine kurulu bir gerilim söz konusu. Bu nedenle sürekli hareket bekleyen izleyiciler için belki sıkıcı olabilir. Ama entelektüel bir gerilim, zekice planlar ve güçlü karakter çatışmaları arıyorsanız bu animeyi kaçırmamalısınız. Sonuç olarak Death Note her anime severin en az bir kez deneyimlemesi gereken bir başyapıt. Kusurları olsa da güçlü yanları bunların çok ötesinde. Özellikle yeni başlayanlar için anime dünyasına giriş yaparken harika bir seçim. Death Note bize sadece bir anime değil, aynı zamanda derin felsefi sorular sunan bir yapım olarak hafızalara kazınıyor. İzlerken her hamlede bir sonraki adımı tahmin etmeye çalışıyor. Karakterlerin kararları karşısında kendi adalet anlayışımızı sorguluyoruz. Ele ve Light arasındaki zeka savaşını izlemek, her sahnede gerilimi hissettirmek açısından eşsiz bir deneyim sunuyor. Her şey sona erdiğinde ise iyi ve kötü arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu bir kez daha görüyoruz. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız,
Kanalımızda başka detaylı incelemeleri de bulabilirsiniz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşça kalın.